Merhaba, ben psikolog Şahin Uçar. Bugün size cinsel aktivite sırasında yaşanabilen bir problemden bahsetmek istiyorum. Cinsel başarısızlık korkusu veya cinsel performans korkusu olarak da bilinen performans anksiyetesi. Bir gün sürpriz bir şekilde tam da cinsel ilişkiye girmek üzereyken sertliğini kaybeder ve ilişkiye giremez. Bu ilk defa yaşandığında erkek için korkunç bir endişe yaratır. Bu endişe o gün için öyle yoğundur ki erkek yoğun bir sıkıntı duyarak tekrar kendini deneyerek sertleşme var mı yok mu diye kendini kontrol etmeye, test etmeye başlar. Ertesi gün olduğunda dünkü gibi bir sorun yeniden olup olmayacağı endişesiyle cinsel aktivite başlar. Ön sevişme sırasında her şey normalken vajinaya giriş sırasında sertliği kaybolmasıyla yeniden bir sıkıntı duymaya başlar. Ve tabii ki ardından internet araştırmalarıyla kafası karmakarışık hale gelir. Bu denemelerin ardı arkası kesilmezken erkeğin yaşadığı sıkıntı daha önce hiç yaşamadığı türdendir. Telefon, e-posta ve Instagram kanalıyla bu konuda çokça soru alıyorum. Yüz yüze görüştüğüm birçok erkeğin yaşadığı bir problem, performans anksiyetesi. Erkek egemen bir toplumsal yapı içinde büyüyen ülkemiz erkeği için bu kabul edilemez bir durumdur. Erkek dediğin 7 gün 24 saat sertleşir. Bu inanç öylesine yoğundur ki erkek işin içinden çıkamaz. Ayrıca bu bir cinsel mittir. Bu arada cinsel mitlerle ilgili diğer videomu YouTube sayfamdan izleyebilirsin. Çoğunlukla erkeklerin başının belası olan bir cinsel sorundur bu. Daha az şiddetli olmak üzere nadiren kadınların da yaşadığı cinsel bir endişedir. Erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi sorunlara yol açabilir. Kadınlarda ise orgazm olamama ve cinsel isteksizlik yaşanmasına neden olabilir. Kadınlar daha çok partnerini mutlu edememe kaygısı yaşarlar. Bu durum onların cinsel isteksizlik yaşamalarına sebep olabilir. Dolayısıyla da orgazm olamama gibi bir sorun yaşayabilirler. Kaygıyı hemen hepimiz hayatın birçok alanında yaşıyoruz. Örneğin sınavlar öncesinde ve sınav sırasında sınav kaygısı yaşanabilir. Bazılarımız sağlığı ile ilgili endişeler yaşar. Bazıları toplum içinde endişelenir ve hemen herkesin az da olsa gelecekle ilgili endişeleri vardır. Performans anksiyetesi de yatak odasında başarılı bir cinsel aktivite yaşanıp yaşanamayacağına dair endişedir. Performans anksiyetesi yaşayan erkeklerin bazıları, altını çiziyorum bazıları, tümü değil, başka bir kadın ile deneyerek kendini test edebiliyorlar. Normalde doğal bir şekilde ilişkiye girebilecekken performansı ile ilgili kaygısı olan erkek başka bir kadın ile cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı zaman da hemen her zaman yine cinsel başarısızlık endişesini yaşayabiliyor. Performans kaygısı yaşayan erkeklerin organik yönden yani beden sağlığı yönünden her şeyin normal olmasına rağmen psikolojik olarak başlayan ve devam eden bir sorun yaşarlar. Sertleşememe korkusu yaşadıkları için sertleşemezler. Tamamen cinsel korkuların getirdiği sertleşememe durumudur. Bir kadın ile birlikte olmak istediğinde bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Performans anksiyetesi yaşayan erkeğin ürolojik tetkiklerinde bir sorun olmadığı anlaşılır. Nedeni psikolojik olduğu söylenir ama yine de bu tatmin edici gelmez. İlla ki fiziksel bir sorun olması gerekiyor gibi bir algı oluşabiliyor bu konuda erkek arkadaşlarımızda. Başka üroloji uzmanlarına tekrar görünme isteği duyabiliyorlar. Üroloji hekimleri cinsel aktiviteyi destekleyici ilaçlar reçete edebilirler. Buradaki amaç ürolojik bir sorunu olduğu için değildir. Erkeğin kendine olan güveni gelsin ve endişeleri azalsın amaçlıdır. Ancak bu ilaçlar da birçok durumda işe yaramayabiliyor. Çünkü erkeğin kaygı ve endişesi o kadar yoğundur ki bu endişeler nedeniyle ilaç etkinlik göstermez. Unutulmamalı ki bu ilaçların da işe yaraması için cinsel isteğe ihtiyaç var. Ancak bu kadar endişeli bir erkek için cinsel istek duyması çok zor.
Böylelikle bu ilaçlar da işlev gösteremeyebiliyorlar. Böyle bir sorunla karşılaşan erkek arkadaşımız performans anksiyetesi yaşadığını belirterek cinsel terapistlere başvuruda bulunmuyorlar. Bu sorunu yaşadığı o ilk geceyi anlatarak başlarlar. Ya da sertleşememe, erken boşalma, cinsel isteksizlik yaşadıklarını anlatırlar. Bu detayları dinlerken asıl sorunun performans anksiyetesi olduğunu anlarız. İlk defa böyle bir sorunla karşılaşan erkek artık cinsel ilişkiden zevk almak yerine sürekli kendini kanıtlamaya çalışırcasına hareket eder. Bu durum bu erkeğin partneri olan kadın tarafından garip karşılanır. Kadın moral vermeye çalışırcasına konuşur ve durumu çok abarttığını düşünür. Bu durum uzadıkça problemi kendinde aramaya başlar, beğenilmediğini, sevilmediğini düşünmeye başlayabilir. Acaba aldatılıyor muyum şeklinde bir endişeye kadar düşünceleri olabilir. Ancak bu durum ile kadının tabii ki ilgisi yok. Bu problemi yaşayan erkeklerin organik ya da fiziksel diyebileceğimiz bir sorunu bulunmaz. Bir sorun olup olmadığını anlamak için üroloji hekiminin muayenesinden geçmesinde yarar var. Bana başvuruda bulunan bu erkek arkadaşlarımızı Bursa'da Doktor Berk Karataş'a yönlendiriyorum. Organik bir problem olup olmadığını öncelikle öğrenmek isterim. Organik olmadığına dair net bilgim olduktan sonra gerekli cinsel terapi sürecine başlıyoruz. Bazen sadece cinsel terapi bu erkek arkadaşlarımız için yeterli olmayabiliyor. Neredeyse panik bozukluk seviyesine ulaşmış olan kaygısını azaltmak için psikoterapi yöntemlerinden yararlanıyorum. Bu problemi yaşayan erkek için çok zor bir problemken cinsel terapi için kolayca üstesinden gelinebilecek bir sorundur. Sabah sertliği yaşayan, mastürbasyon ile normal sertleşmeyi sağlayan ve orgazm olan bu erkekler cinsel başarısızlık yaşayabileceği endişesiyle sertleşme yaşayamazlar. Problemi başka yerlerde aramaya gerek yok. Sorun sadece psikolojik olarak yaşanan bu kaygıdadır. Bu sorunu her yaştan erkek arkadaşımız yaşayabiliyor. Cinsel ilişki konusunda yıllardır deneyimli olan erkeklerin de başına gelen bir sorundur. Bu durumu gerçek yaşamdan bir örnekle somutlaştırmak istiyorum. Şöyle söylüyor bir erkek arkadaşımız. 29 yaşında evlendim. Evlilik öncesinde zaman zaman kız arkadaşlarımla cinsel ilişkiye giriyordum. Evlendikten sonra da cinsel ilişkiye giriyorduk. Geçen hafta bir gece ilişkiye girmek üzereyken sertliğimi kaybettim. Çok korktum ve denemeye devam ettim. Ama yapamadım. Çok moralim bozuldu. Ertesi gün kendimi çok huzursuz hissettim. Tekrar denedim. Sevişirken çok normal. Sertleşme olduğu zaman cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama olmuyor. Sertleşmeyi sağlamak için ilaçlar kullanmaya başladım. Bazen ilişkiye giriyorum, bazen giremiyorum. Doktora gittim, bir sorun yok, kafaya takma dedi. Bu vaka örneğinde gördüğümüz gibi endişeler artmış ve kişi zevk ve haz almak yerine kendini denemeye yönelmiş. Bu sürecin sonu hep hüsran olur. Ne zaman ki kişi kendini serbest bırakıp sevişmeye odaklanırsa organizma kendiliğinden bu refleks arkını normal şekilde yerine getirir. Yani her şey normal ve doğal olan vücudun işlevini yerine getirmesine müdahale etmeye başladığımızda başlıyor. Bir sonraki çalışmamda performans anksiyetesinin neden başlayabileceğini ve kendi kendinize neler yapabileceğinize dair bilgiler paylaşıyor olacağım. Abone olarak bildirimleri açabilir, böylelikle yeni yayınlanan videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm videolarım geliyor. Sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.